Çocuklar, bu videoda sizlerle Pino ile dönme dolap projesi yapacağız. Dönme dolabımız joystick'ten aldığı değerlerle sağa ya da sola dönecek. Hangi malzemeleri kullanacağız, nasıl kodlayacağız hep beraber onu öğrenelim. İlk olarak Pino kontrol kartım var tabii ki. Pino kontrol kartıma joystick modülümü bağlayacağım. Bağlantı kablom var. DC motorum var. DC motorun bildiğiniz gibi 360 derece dönebilen bir motor çeşidiydi. Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlarken kullanacağım USB kablom var. Ve projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde 9 volt pilim ve pil şapkamdan destek alacağım. Şimdi hemen bağlantısına geçelim. İlk olarak joystick modülümün modül kartı üzerinde sarı kırmızı renkli bir etiket var. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartı üzerindeki 9 numaralı kapıya bağlantı yapabilirim. Eğer siz aynı anda birden fazla joystick takacaksanız 10 numaralı kapıyı da kullanabilirsiniz. Şu an tek joystick kullanacağız. 9 numaralı kapıya şöyle bağlantımı yapıyorum. Hemen DC motorumu bağlamak istiyorum. Pino kontrol kartı üzerinde motor girişleri, DC motor girişleri için özel portlar bulunuyor. A1, A2, B1, B2 bölümü var. A tarafı sağ teker, B tarafı da sol teker olarak geçiyor. Şöyle hemen kablosunu tutup kolay bir şekilde bağlantımı gerçekleştiriyorum. Hemen USB kablomu da alıp bilgisayarla Pino kontrol kartımı bağlayacağım. Şu küçük girişi Pino kontrol kartına bağladım. Diğer tarafı da bilgisayardaki USB port girişine bağlıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için Emblock programını açıyorum. Ve program üzerinde bazı küçük ayarlamalar yapmam gerekiyor. Onları da hatırlayarak başlayalım. İlk olarak Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için Pino uzantımı indirmem gerekiyor. Eğer hala indirmediyseniz uzantılar menüsüne tıklıyorum ve uzantıları yönet diyorum. Şöyle küçük bir pencere çıkıyor. Bu arama bölümüne Pino yazıyorum. Çıkan Pino eklentisine indir diyorum. Hemen indiriyor zaten. Kurulmuş kısmına tıklayarak da indiğini görebiliriz. Şuradaki çarpı işaretine basıp çıkıyorum. Robotlar sekmesine geldiğimde artık Pino'nun bütün kodlarına erişebiliyorum. Herhangi farklı bir uzantı kullanmayacağım için diğer uzantıları kaldırdım uzantılar menüsünden. Kartlar menüsüne gelip Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Evet, Arduino Nano seçili. Devam edebilirim. Bağlam menüsüne geldim ve seri portu bağlamam gerekiyor. Bende COM6 değeri çıkmış. Sizin bilgisayarınızda COM3, COM5, COM7 gibi değerler görebilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Doğru COM'u bulup seçmeniz gerekiyor. Seçimimi yaptım. Seri port bağlandı dedi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğme de yeşil oldu. Yani bağlantımı gerçekleştirmiş oldum. Şimdi son olarak tekrar bağlam menüsüne gidiyorum ve aygıt yazılımı güncellemesine tıklıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımla Emblock programı arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Kartımın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları siliyor ve kartımı sıfırlıyor. Siz programı açtığınızda aygıt yazılım güncellemesini bir kez yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bağlantılardan ve kodlamadan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldiğinde de kapat butonuna tıklıyorum ve kapatıyorum. Şimdi kodlamaya hazırım. İlk olarak joystick'ten bir değer okuması yapmak istiyorum. Joystick'im acaba doğru bir şekilde çalışıyor mu? Değerler nasıl veriliyordu? Onları görmek istiyorum. Joystick'ten değer okuması yapabilmek için öncelikle robotlar sekmesinden joystick'in kodunu alacağım. Joystick X80'in değer oku kodu var. Şöyle şuradaki oka tıkladığınızda Y ekseninden değer okumak istediğinizde de ya da işlem yapmak istediğinizde Y ekseni olarak değiştirmeniz gerekiyor. Biz bu videomuzda sadece X eksenini kullanacağız. Çünkü joystick'imizden gelen X eksenine göre değişen değerlerle dönme dolabımızı sağa ya da sola döndüreceğiz. Hemen kuklaya okuma yaptırmak istediğim için merhaba de kodunu alıyorum görünüm sekmesindeki. İçerisine joystick değer okuma kodunu yerleştirdim. Şöyle bir sürekli okuma yapayım. Kontrol sekmesine geldim. Sürekli tekrarla kodumu aldım. Bir de olay ekleyelim başına. Boşluk tuşu basınca olayını aldım.
Boşluk tuşuna bastım. Evet, joystick'ime hiç dokunmadığımda şöyle 500 ile 550 arasında değişen değerler görebilirim. Şöyle joystick'imi sağa doğru çektiğimde 1023'e kadar çıkıyor değerim. Yani 550'den büyük oluyor. Sola doğru ittiğimde de 0'a kadar gidiyor değerim. Yani ortalama 500'den küçük oluyor. Bu değerler önemli çünkü birazdan bu değerlerle işlem yapacağız. Şimdi motorumuzu nasıl hareket ettiriyorduk? Bir de ona bakalım. Robotlar sekmesine gidiyorum. Şöyle aşağıya doğru indim. Şu Pinobot teker yazan kodu aldım. Ben A1 A2 bölümüne bağladığım için burayı sağ olarak bırakıyorum. Sol tarafa bağladıysanız lütfen solu seçin. Yön olarak ileri diyorum ve bir hız vermem gerekiyor. 255 hızını veriyorum ve çift tıklıyorum. Evet, sesten de anlaşılacağı üzere şöyle bir kaldıralım, görüntüsünü daha net görelim. Motorumuz dönüyor. Eğer hızını 0 yaparsam ne olur? Motorumuz durur. Çift tıkladım, durdurdum. Tamam. Motorum da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi algoritmasını kuralım ve kodlamaya geçelim. Ben joystick'te elimi sağa doğru ittirdiğimde, yani değerim 550'den büyük olduğunda DC motorum ileri yöne doğru hareket etsin. Joystick'te elimi böyle sola doğru ittiğimde, yani joystick'ten gelen değer 500'den daha küçük olduğunda da motorum geri doğru hareket etsin. Bu sayede dönme dolabımı istediğim yönde hareket ettirmiş olabilirim. Şöyle hemen bunun için kontrol sekmesine gidiyorum. Şu oka basarak biraz küçülteyim. Eğer ise kodumu aldım. İşlemlerden büyüktür küçüktür operatörlerine ihtiyacım var. İlk olarak küçüktürle işe başlayalım. Şimdi joystick'ten gelen değerim için şunların kopyasını çıkartabilirim ya da istersem robotlar sekmesine gidip joystick kodumu alabilirim. Joystick'ten gelen değerim 500'den küçükse joystick'im geri doğru hareket etsin. Şurayı geri yapıyorum ve hız veriyorum. 255 hızı verdim. Şöyle kontrol sekmesine gelip ne kadar süre döneceğini de belirleyeyim. Sürekli dönmesin çünkü. Şöyle 3 saniye dönsün. Daha sonra dursun. Hızını da 0 yaptım. Şimdi aynısını joystick'ten gelen değerin 550'den büyük hali için yapacağım. Yine kontrol sekmesindeyim. Eğer ise kodumu aldım. İçerisine işlemlerden büyüktür operatörünü yerleştiriyorum. Robotlara geldim. Joystick'ten gelen değer, joystick'in x ekseninden gelen değer 550'den büyükse ne olsun? Şurayı kopyalıyorum ve altına yerleştirdim. Bu sefer ileri yönde gitsin. Şurayı değiştirmeme gerek yok. Her türlü hız 0 olduğu için durduracak. Ama isterseniz burayı da değiştirelim. Evet, dışına da bir sürekli tekrarla alalım. Kodlarımızı bir deneyelim. Şöyle başına da bir olay aldım. Durduruyorum. Yeşil bayrağa basıyorum. Şu an hareket etmiyor. Evet, doğru bir şekilde çalışıyor. Artık kodlarımı Pino Kontrol Kart'a yükleyebilirim. Hemen durdurdum. Şurayı siliyorum. Yükleme yapmak için ne yapmam gerekiyordu? Yeşil bayrağı da sildim. Robotlar sekmesinde Pino program kodunu en başa almam gerekiyor. Sağ tıklıyorum, Arduino'yu yükle diyorum. Açılan ekranda tekrar Arduino'yu yükle diyorum. Ve Pino Kontrol Kartıma kodlarım yüklenmeye başlıyor. Şimdi pil şapkamla pilimi aldım. Şöyle büyük taraf küçük tarafa gelecek şekilde bağlantımı yaptım. Kodlarım yüklenirken bu işlemlerimi gerçekleştireyim. Yükleme hala devam ediyor. Tasarımımı yanıma almak istiyorum. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapata tıkladım.
Artık USB kabloyu çıkartabilirim. Çünkü bilgisayarla herhangi bir işim kalmadı. Güç sağlama işi artık pilde. Güç girişinden pil şapkamı taktım. Şu kısım off bölümünde ise ona doğru itmem gerekiyor. Şimdi ben şöyle bir tane rulo şeklinde bir kutu aldım. Bu böyle bir cips kutusuydu. Üstünü gramofon kağıdıyla sardım. Siz kendiniz herhangi bir kartondan rulo da yapabilirsiniz. Ya da buna benzer bir kavanoz vesaire de kullanabilirsiniz. Şöyle şimdi şu dönme dolap tasarımıma bakmak istiyorum. Göstermek istiyorum. 3 boyutlu yazıcıdan şöyle bir dönme dolap çıkarttım. Üzerini süsledim. Şöyle dönme dolaplar astım etrafına. Hemen şu alt kısmında tekerlekle birleştireceğim bölümde bir motorla birleştireceğim bölümde bir tekerlek içi var. DC motorumu onu bu şekilde yerleştireceğim. Şöyle aşağıda kalacak. Hemen ilk olarak DC motorumu şu tekerlek içine takmam gerekiyor. Evet. Şu şekilde taktım. Şurada durması lazım. Dil çubuklarım var. Dil çubuklarını şöyle silikonlayacağım ki daha rahat bir şekilde dursunlar. Evet, şu şekilde silikonlayacağım. Evet, silikonun kuruması için biraz beklemem gerekiyor. O sırada şöyle süsleme işlemi yapabilirim. Ön kısma 3 boyutlu kalemle şöyle bir kelebek yapmıştım. Onu yapıştırmak istiyorum. Daha sevimli görünsün. Şöyle tam bir Luna Park görüntüsü yapacağız. Pino kontrol kartımı şu arkasına yapıştırabiliriz ya da onun için bir kutu tasarlayabiliriz. Ben şimdi kartı rahatlıkla görebilmeniz için böyle dışarıda bırakıyorum. Pilim zaten takılı. Şimdi joystick'imden gelen değerle dönme dolabını döndüreceğim. Şöyle tutuyorum. Şöyle şu altında tutayım. Çok hızlı dönüyor çünkü düşebilir. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi tersi yöne. Durdu. Evet. Dönme dolabım çılgınlar gibi dönüyor. Ben tasarımını çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kodlaması zaten gördüğünüz gibi oldukça kolay. Siz de kendi tasarımınızı oluşturabilirsiniz. Hatta bu projeyi bitirdikten sonra videosunu çekin, sosyal medyadan bizimle paylaşın. İnanın çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.